kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bu böreğin önce çıtırtısını duymanızı istiyorum. Gerçekten şahane arkadaşlar. Hazır yufkayla çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat puf böreği tarifi. Buyurun tarife geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 4 adet küp küp doğramış olduğum patatesleri aldım. Üzerini geçecek miktarda su ekleyerek ocağa alıyorum ve patatesler tamamen yumuşayana kadar pişiriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde küp küp doğrayarak pişirdiğinizde çok çabuk bir şekilde haşlanacaktır. Suyunu süzdüğüm patatesleri derince bir kasenin içerisine alarak tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar eziyorum. Ben bu böreği patatesli hazırladım ama dilerseniz peynirli veya dilediğiniz iç harcını kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Uygun bir tavanın içerisine 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ ve ince doğranmış 1 adet kuru soğanı aldım. Kapağını kapatıyorum. Soğanlar pembeleşene kadar pişiriyorum. Soğanlar güzelce yumuşayıp pembeleştikten sonra üzerine ezmiş olduğum patatesleri ilave ediyorum. Çok pratik, çok da bereketli bir tarif arkadaşlar. 5 tane yufkadan 2 tepsi börek ve kalan parçalardan da 1 adet tava böreği elde ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıp patatesli harcımı soğumaya bırakıyorum. Tarifte kullanmış olduğum malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Sosu için 125 gram tereyağını ocağa alarak eritiyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştırarak hazır hale getiriyorum. Böreğimizin aralarında kullanmak üzere bu yağlı karışımı kullanacağız. Gerçekten çıtır çıtır bir börek tarifi. 5 adet yufkaya ihtiyacımız var. Yufkaların her birini tezgaha açarak aralarına bol miktarda hazırlamış olduğumuz yağlı karışımdan sürelim. İçerisinde süt, yumurta vesaire kullanmadığımız için çıtır çıtır yapıda bir börek oluyor. Sizlere de bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle gerçekten muhteşem bir börek oluyor. 5 adet yufkayı da aynı şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Aralarına yağlı karışımdan sürerek yufkalarımı üst üste sıralıyorum. Bu arada beni hangi ülkeden ya da şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız okumaktan mutluluk duyacağım. Böyle bir çaydanlık kapağına ihtiyacımız var. Böreklerimizi kesmek için çaydanlık kapağı kullanıyorum arkadaşlar. Dairesel olacak şekilde kolaylıkla kesiyorum yufkalarımı. Şöyle birbirlerine yakın tutmaya çalışıyorum. Ve yufkamın tamamını bu şekilde daireler olacak şekilde kesiyorum. Bu arada beni farklı ülkelerden izleyen arkadaşlarım için tüm dillerde altyazı ve çeviriler mevcuttur. Lütfen ayarlar bölümünden kendi dilinizi etkinleştirin. Hazırlamış olduğum dairelerin bir yarısına patatesli harçtan koyarak diğer yarısını üzerine kapatıyorum. İşte hazırlaması bu kadar pratik arkadaşlar. Tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Bir kısmına patatesli harç koydum. Diğer kısmını üzerine kapattım ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine böreklerimi diziyorum. Üzeri için 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı süt ilave ettim. Böreklerin üzerine bolca yumurta sarılı karışımdan da sürüyorum.
Ve yine üzerlerine bolca susam serperek önceden ısıtılmış 190 derece fırında böreklerimin üzeri kızarana kadar 25-30 dakika pişiriyorum. Kalan kısımları da israf etmiyoruz elbette ki. Hemen toparlayıp tavaya alıyorum ve bu kısımla da bir tava böreği yapacağım. Onun son halini de videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Kalan kısımları uygun bir tavaya aldıktan sonra 1 çay bardağı sütün içerisine 1 adet yumurta ekledim. Çırpıyorum ve yufkalarımın üzerine gezdiriyorum. Zaten yufkaların arası oldukça tereyağlı. O yüzden ekstradan yağ ilavesi yapmadan bu böreğimi de hazır hale getirdim. Bu da gerçekten çok lezzetli oldu arkadaşlar. Evet, böreklerim piştiler bile. Görmüş olduğunuz gibi katları tek tek ayrılmış. Hemen bir tepsi daha böreğim var. Onları da fırına pişirmeye gönderiyorum. Çok bereketli bir tarif demiştim arkadaşlar. Sadece 5 adet yufkadan 2 tepsi börek ve bir de tava böreği elde ettim. Gerçekten ikisi de şahane oldular. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Hemen sizlere kıvamını, çıtırtısını gösteriyorum ve diğer böreğin de son halini gösteriyorum. Ve videomuz sonuna doğru yaklaşıyorum. Şu ana kadar yapmış olduğum en iyi börek tariflerinden bir tanesi diyebilirim bu tarif için. Gerçekten nefis oldu arkadaşlar. Patates de bu böreğe çok yakıştı. Dilediğiniz iç harcını kullanarak hazırlayabilirsiniz. Evet, diğer böreğimizin de bir tarafı pişmiş durumda. Çevirip diğer tarafını da kızarttıktan sonra bu böreğim de hazır. Bunun lezzeti de şahaneydi. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.